Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var, onunla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip, kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları olması gerekiyor. 3, 6, 9, 12 diye devam edecek. Sonuna 2 ilmek ekleyeceğiz. 3 ve 3'ün katları artı 2 olarak ilmek sayımızı ayarlayacağız. Ve yapacağımız örgüye göre, yani ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. Modelimizi kurabiliriz. Şöyle benim için yeterli, hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek benim için yeterli. Şunu hemen çıkartıyorum fazlasını. Şu anda şişimde 17 ilmeğim var. 17 ilmekle hemen önce bir lastiğimi kuracağım ben. Şöyle kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters olarak lastiği kuracağım. Daha sonra üzerine modelimizi kurabiliriz. Lastiği de bu arada hazır lastik kullanıyorum. Şu anda hazır lastik diye geçen modelimizi, lastiğimizi yapmaya başladık. Hazır lastiğimizde gördüğünüz gibi ilmeklerimizi alıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak ilk sırasını örüyoruz. İlk sırası arka yüzünde arkadaşlar. Bakın, arka yüzünden başladım. Daha sonra ön yüzünde farklı bir işlemimiz var. Hemen şöyle kısaca anlatmak istedim. Çünkü kanalımda var bu lastiğin yapım videosu. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz daha detaylı. Şimdi lastiğin ön yüzüne geçtik. Arka yüzünde bir düz bir ters olarak ördüm. Ön yüzüne geçtik. Ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Daha sonraki ilmeğim düz, onu örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Tersleri örelim. Düzleri örmeden alalım. İpimiz arka tarafta kalacak. Bir ters, bir ilmek örmeden aldım. Bir ters ilmek, bir ilmek örmeden aldım. Bir ters, bir ilmek örmeden alalım. Ters ilmeği ters ördüm, düz ilmeği örmeden aldım. Lastiğimizin ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ön yüzünde bu şekilde yaptım. Arka yüzüne geçtik lastiğimizin. Arka yüzünde yapacağımız işlem birinci sırada yaptığımız gibi, yani kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Arka yüzünde normal lastik örer gibi devam ediyoruz. Sadece ön yüzünde ters ilmeklerimizi örelim, düz ilmeklerimizi örmeden alacağız. Hazır lastik, tekstil tipi lastik diye geçen lastiğimiz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. Ben şöyle kısa bir anlatım yaptım. Şunu birkaç sıraya hemen tamamlayıp geliyorum ben. Şöyle ön yüzüne geçtik lastiği. Evet, lastiği tamamladım. Bakın, lastiğimiz bu şekilde oldu. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi ördüm burada. Çünkü sıra sonunda örmemiştim.
Kenar ilmeğinden sonraki 3. ilmek 1, 2, 3. 3 ilmeğin 3. ilmeğin yani arka boşluğundan, bakın 3. ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Ve sıradaki 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tek tek örüyoruz yani. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir aradan çıkarttığım ilmek, 3 de düz ilmek ördüm burada. Buraya kadar bir modeli kurmuş olduk. Şimdi tekrarını yapıyorum. 3. ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra 3 ilmek düz örüyorum. Sıradaki 3 ilmeğimizi de düz olarak ördük burada. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Birinci sıra ön yüzündeyiz. 3. ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sıradaki 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şöyle bir görüntümüz olacak. 3. ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi de tek tek düz örüyorum. Şu şekilde yaptım. Aynı son 3 ilmeğimiz kaldı. Bunda da aynı işlemi uyguluyorum. Şöyle. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2. 2 ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. Şuradaki ikili ilmeğimizi de bu şekilde ikisini bir şöyle arkadan alarak ters ördüm. Yani tek ilmeğe düşürdüm burada. 2 düz, üçlü grubun 2 ilmeğini düz ördüm. Daha sonraki şu ikiliyi de ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. 2 düz, ikiliyi ters örerek tek ilmeğe düşürelim. Kesme işlemi yaptık burada. 2 düz, bu ikiliyi de ikisini bir ters ördüm, kestim. 2 düz ilmek, bu 2 ilmeği de ters ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şu öndeki ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz ördüm. Daha sonraki 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz. Düz olan ilmeğimizi yani düz örüyoruz. 2 ters ilmeğimizi de yine ters olarak örüyoruz. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi. 1 düz, 2 ters. 1 düz, 2 ters ilmek olarak örelim. 1 düz, 2 ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz, 6. sıra arka yüzünde de ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz.
Şimdi 5. sıra ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Hep bu 6 sıranın tekrarını yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay ve zevkli bir model. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz olarak ördüm. 6. sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin hepsini ters örüyorum. Farklı bir işlemimiz yok. İsterseniz bu 5 ve 6'yı koymayabilirsiniz. Arada boşluk istemiyorsanız direkt 1. sıradan tekrar modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Yani 4 sıranın tekrarını yaparsınız o zaman. Ben şöyle 6 sıra yaptım. Arada şöyle bir boşluk olmasını istedim. Şimdi modelimizi bir kez kurduk. Bakın 6 sıradan modelimizi oluşturduk. İkinci kez model kuracak olursak 1. sıranın tekrarını yapacağız. Eğer şu aradaki boşluğu istemiyorsanız 4 sırayı tamamladıktan sonra tekrar 1. sıranın devamında başlayacaksınız. Ben şöyle göstermek istedim. Bir de daha önce yaptığım bir parça var. Onu göstereyim hemen size. Bunu da daha önce hazırladım. Şu anda size gösterdiğim şekilde bakın. Aynısını yaptım. Lastik de aynı. Hazır lastik. Bunda da hazır lastik kullandım. Beraber yaptığımızda da hazır lastik kullandık. Eğer bu lastiği de daha detaylı yapımını görmek istiyorsanız onu da kanalımda var. Yorumlar kısmına linkini bırakırım isterseniz. Evet. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak arkadaşlar. Bunu beraber bir kez kurduk. Devamı da aynı tekrar olacak. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle bırakayım bunu. Modelimizin arka yüzü de bakın bu şekilde devam ediyor. Arka yüzü de gayet güzel. Şöyle kabarık bir model. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntüsü olur. Yani o tür örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Yani bunu yelek yapımında kullanabilirsiniz, atkı bere yapımında kullanabilirsiniz, hırka, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet, bugünkü modelimiz buydu arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.